Herkese merhabalar. Türk İş Minimalizm'desiniz. Ben Hale. Bugün size sadeleşmenin 101'i diyebileceğimiz dolap sadeleşmesiyle yani kıyafetlerimizle başlamak istiyorum. Öncelikle neden bu kadar çok kıyafetimiz var? Onlara bir iki başlık altında bakalım istiyorum. Ondan sonra onları nasıl sadeleştirmeliyiz? Hangi aşamalardan geçmeliyiz? Neler yapmalıyız sadeleşirken? Ve en sonunda da kendi stilimizi oluştururken bakmamız gereken bir iki püf noktasından bahsetmek istiyorum. Öncelikle neden bu kadar kıyafetimiz var? Onunla başlayalım. Sanırım birincisi tüketme arzusu. Bize dayatılan al, indirim var. Artık kıyafetler biliyorsunuz eskiden en fazla 4 sezon olurdu. Hatta 2 sezon yazlık kışlık. Şimdi 15 günde bir kıyafetler değişiyor. Bu döngüyü kurtarabilmek için sürekli üretim yapılıyor ve elde kalan ürünler çeşitli kampanyalarla sürekli size tekrar pazarlanıyor. Bunun etkisiyle de çoğu zaman tamamen o şeyin ucuz olmasının getirdiği heyecanla daha fazla alışveriş yapabiliyoruz. Birincisi tamamen alım dürtüsü diyebiliriz. İkincisi hayatımız değişiyor. Ne bileyim öğrenci oluyoruz, çalışmaya başlıyoruz. Daha hareketli yaşamlardan daha durgun yaşamlara geçiyoruz. Evleniyoruz, çocuk sahibi oluyoruz. Yaşam stillerimiz bizim vücudumuzu da etkiliyor. Kilo verebiliyoruz, kilo alabiliyoruz. Ve dolapta her zaman işte kilo genelde alınca pek değil ama verince giyerim dediğimiz bir sürü kıyafet oluyor. Hatta bırakın eski kıyafetleri, yeni kıyafetleri o kafamızdaki imaja göre alıyoruz. 5 kilo verince bunu giyerim, işte şu kiloya inince bu kıyafeti giyebilirim, bu elbise çok güzel, fiyatı da çok iyi, ben bunu alayım zamanı gelince giyerim gibi. Ve onlar dolabımızda böyle kimi zaman etiketleriyle bazen senelerce beklemeye mahkum kalıyorlar. Başka bir neden kendimizi tanımamak. Bizim neremizi öne çıkartmak lazım? Boynumuz mu güzel? Ne bileyim belimiz mi ince? Kalçamız mı geniş? Nedir? Neyi kapatmalıyız? Neyi açmalıyız? Bize ne renk gidiyor? Neyle yakışır? Bunları hiç düşünmeden alışveriş yapmışız. Ayakkabı almışız. Ayakkabı tek başına çok güzel ama beraber giyebileceğimiz bir tane pantolon yok mesela. Böyle durumlarda kendimizi ya da hayatımızı tanımamak, yani benim çok ciddi giymem gereken bir işim var ama ben gidip sürekli renkli tişörtler alıyorum ya da yazılı tişörtler alıyorum. Hayatımın büyük bir kısmı işte geçiyor. Hafta sonu giyebileceğim tişört sayısı kısıtlı ama hala çok sevdiğim için sürekli o tişörtlerden alıyorum. Ne oluyor? Benim o tişörtlere dolabımda %10 ihtiyacım varken %50'si tişört mesela. Hemen abartıyorum şu an sayıları. Bir de tabii ayıp olur diye tuttuğumuz şeyler var. Kimi zaman bir doğum günümüzde size bir şey hediye geliyor. Diyelim değişim kartı yok ya da değişim kartı varsa bile o kadar düşünmüş, bana almış bunu. Şimdi bunu değiştirsem ayıp olur diye düşünüyoruz. Ama kıyafetin kolları sıkıyor ya da ne bileyim size hiç uygun değil. Siz dantel sevmezsiniz, yakası dantelli falan gibi. Ya da bir adım ötesi el emeği bir kıyafet. Çok güzel örmüşler size. Güzel bir atkı, şal ya da bir kazak. Giymeyeceksiniz ya da siz zaten başka tarz, başka renkler seviyorsunuz. Sırf ayıp olmasın diye onu tutuyorsunuz. Vermeye kıyamıyorsunuz. Ya da benim gibi mesela terzi bir anneniz varsa size kıyafetler dikiyor mesela. Anlaşıp diktikleri çok güzel, hiçbir sıkıntı yok. Ama bazen diyelim kendi zevkine göre kumaş seçip alıyor ve dikiyor. Onlar sizin dolabınızda giyilmeden ne yazık ki duruyor. İşte bu tarz benzer nedenlerden bu kıyafetler toplanıyor ve bir bakıyorsunuz dolabınızı açıyorsunuz. İşte bir askıda 3 gömlek üst üste, pantolonlar artık böyle askılardan sarkıyor. Evet, artık dolabınız isyan ediyor. Dolabın böyle tişörtlerine bakıyorsunuz. Tişörtler artık üst üste duramıyor, der top olmuşlar ya da sıkıştırılmaktan ütüleri bozuluyor. Ütüleyip kaldırsanız da fark etmiyor. Yani dolap diyor ki artık, gardırop diyor ki beni sadeleştir. Peki, o zaman ne yapacağız? Genelde 3 kutu yapın derler. Biri verilecek, satılacaklar. Biri kalacaklar. Biri de artık çöp haline gelenler. Bunu ben en son okuduğum Created Closet kitabından ilhamla daha büyütmek istiyorum. Çünkü bu kadar katı 3 şeyde bırakalım istemiyorum. Yine birincisi baktınız işte diyelim kilo yüzünden tuttuğunuz kıyafetler. Kendinize orada bir sınır koyun. Bence 5 kilo ideal. Çünkü benim 5 kilo skalamda artı eksi 5 giyebileceğim kıyafetler bunlar. Geri kalanını artık ayırıyorum. Onları artık bağışlayabilirsiniz. İşte kıyafet kumbaraları var ya da çevrenizde
kıyafet alan dernekler olabilir. Bildiğiniz, kendiniz verebileceğiniz kişiler olabilir. Ya da satabilirsiniz. İkinci el platformları çok fazla biliyorsunuz. Moda Cruise, Letgo, işte Tarz2, bunun gibi siteler var. Free Cycle mail gruplarından verebilirsiniz. Bir de saklanırsa özel kıyafetler var. Özellikle de ya ben kendim için bu kadar duygusal değer biçtiğim eşyam yok ama mesela çocuğunuz varsa işte ilk ayakkabısı, ilk badisi, ilk ne bileyim tulumu falan gibi bunları saklamak istiyorsanız kendinize bir sınır belirleyin. Diyelim bir kutunuz olsun. Deyin ki evet, bu kadar eşyasını saklayabilirim. İşte yıllar içinde bana o güzel günleri hatırlatacak, kokusunu hala böyle seneler sonra koklayabileceğim. Ya da kendinize dair işte bu benim mezuniyet kepim, bunu saklamak istiyorum gibi. Bunlar için kendinize bir ama limit belirleyin. Bir sınırınız olsun. Orayı aşmayın. Bu şeyde kaldığınız zaman evet, anıları saklayabilirsiniz ama kendinize bir sınır koymadığınız zaman gerçekten bunun bir sonu olmuyor. Bir de çöp klasmanına giren şeyler var. Bunlar ne olabilir? Mesela iç çamaşırları. Sizden başka birine verilemeyecek şeyler ya da çoraplar. Yani böyle hijyen kıyafetleri diyebiliriz. Spor kıyafetleri genelde ikinci el pek olmuyor çünkü onları giyip giyip sürekli terlediğiniz, yıkandığı için belli bir yerden sonra gerçekten deforme oluyorlar. Bunları geri dönüşüme verebilirsiniz. Ya da çoraplar, işte bazı yırtık diyelim ya da eprimiş tişörtler, onların bir kısmını projeler için kullanabilirsiniz. Benim çok sevdiğim işte çoraptan kukla yapmak ya da ne bileyim tişörtlerden çanta yapabilirsiniz ya da tişörtleri kesip onları tığla örüp bardak altlığı ya da çöpsüz yaşam, sıfır atık, bunlara inanıyorsanız ve uygulamak istiyorsanız tişörtlerden parça kesip mutfak bezi yapabilirsiniz ya da işte dediğim gibi örüp mutfak süngeri yapabilirsiniz, bulaşık süngeri yapabilirsiniz. Yani upcycle dediğimiz ileri dönüşüm şeylerine kullanabilirsiniz. Bir de bu kıyafetlerden ayrılma denemesi yapacaklarınız var. Ya kıyafete bakıyorsunuz, rengi çok sizin renginiz değil sanki ama yani zamanında da severek almışsınız. O zaman ona bir şans veriyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Ya bir kutuya koyup kaldırabilirsiniz. Bu ayrılma denemesi yapacaklarınızı bir kutuya koyup üzerine işte kendinize bir hatırlatma koyup işte bunu 5 ay açmayacağım, 6 ay açmayacağım deyip o kadar dönemde gerçekten onu kafanızdan atabilirsiniz. Bu dönemde bu kıyafetlere hiç ihtiyacınız olmadıysa zaten ayrılmanızda hiçbir sıkıntı yok demektir. Ama ihtiyacınız oldu. Ya benim bir tane işte mavi süveterim vardı ya da işte kırmızı bir çorabım vardı. Çok da seviyordum. İşte şu kıyafetle de gider diyorsanız oradan onları alıp dolabınıza geri koyabilirsiniz. Ya da emin olmadığınız kıyafetleri benim yöntemim sürekli giymeye çalışın. İşte bir tane gömleğiniz var. Emin olamıyorsunuz ya seviyor muyum, sevmiyor muyum? Onunla sürekli kombin yapmaya çalışın. Onu giymeye çalışın. Baktınız ki olmuyor. Her giydiğinizde sizi mutsuz ediyor. Ya da daha üstünüze geldiğiniz sokağa bile çıkmadan çıkartmak istiyorsunuz. O zaman zaten o kıyafetin dolabınızda yeri yok demektir. Bir de tabii ki tadilat gerektiren parçalar var. Burada dolabınızı sadeleştirmek istiyorsanız eğer yapmanız gereken şeylerden biri de gerçekten bir gününüzü ayırıp o dolaptaki her şeyi çıkarıp tek tek üzerinize denemek. Çünkü dolapta bir yerden sonra o kadar çok kıyafet birikiyor ki hangisi üzerinize oluyordu? Ya da bu dönemde vücudunuzda bir değişiklik olmuş olabilir. Artık giydiğinizde bir potluk yapıyor mu, yapmıyor mu? Bunları görmek adına kıyafetleri tek tek denemenizde, hatta hazır giymişken ya işte bu gömlek, bu pantolon ne olur, bu tişörtü, bu etekle giyerim gibi o kombinleri yapmakta da fayda var. Burada kendinize şu soruyu sorun. Bir kıyafet parçası, diyelim bir tişört, en az 3 farklı şeyle eşleşebiliyor mu? 2 farklı pantolon ya da bir işte şortla gibi. Onlara da bakın. Tabii ki her zaman hani star parça denen böyle özel şeyleriniz vardır. Sadece bir şeyle giyilir ya da tek başına çok güzel ya da öne çıkan bir elbisedir. Onlar istisna ama dolabınızdaki kıyafetlerin diyelim ki %10'u böyle olmasın. Bu yüksek bir oran. Bu kadar çok tekil parçanız olursa bir yerden sonra dolabınızda birbiriyle kıyafetleri eşleyemezsiniz ve yine dolabınız şişmeye başlar. Tabii bundan sonra bunların hepsini ayırdıktan sonra dolabınızda geri kalan parçalar oluyor. Şimdi burada bir dolabınızı inceleyin bu noktada. Baktınız, sadeleştirdiniz, verdiniz.
işte ileri dönüşüm projeleri yaptınız, tadilatta gidip geri gelenler oldu. Dolabınız o haliyle sizi mutlu ediyor mu? Burada da kendinizi tanıma kısmı geliyor. Sizin stiliniz ne? Sizin hayatınız, hayat biçiminiz ne? Size nasıl kıyafetler gerekiyor? Oturup orada bir artık sorgulama yapmak gerekiyor. Burada iki tane önemli şey var. Birincisi sizin stilinizi belirlemeniz. Bu kadar çok sadeleşme hareketinde işte eşyaları giydiniz, çıkardınız, baktığınız renklerine orada zaten bir fikriniz olmuş olacak. Ne seviyorsunuz size? Bu kadar çok kıyafet giyince ne yakışıyor, ne yakışmıyor? Bu sizi biraz besleyecek zaten. Bir ilerisi de mesela Pinterest'e girip kapalı da bir pano oluşturabilirsiniz, açık da olabilir. Beğendiğiniz parçaları oraya kaydedebilirsiniz. Kaydedin, bir ayınızı buna ayırın. Ara ara girin, beğendiğiniz şeyleri, kombinleri, tek tek parçaları oraya koyun. Ondan sonra diyelim bir ayın sonunda oradakilerle dolabınızdaki kıyafetleri bir düşünün. Belli bir tarza doğru gidiyor musunuz? Ne bileyim sizi çizgililer, kareliler ya da ne bileyim uzun elbiseler mi cezbediyor? Biraz orada sizin yani anlık alımlarınız değil de biraz vaktiniz olsa düşünecek olsanız sizin ne almak isterdiniz onu anlamaya çalışınız. Panolara baktınız, dolabınıza baktınız. O noktada artık eksiklerinizi çıkarın. Mesela benim için bir adet güzel bir kot pantolon olmazsa olmaz. Bir dolabın olmazsa olmazı. Çünkü günlük hayatımda da çok kullandığım bir parça. Ama diyelim ki ben dolabımı sadeleştirirken bir kısmını eskidiği için, bir kısmını artık olmadığı için eledim ve elimde hiç kot pantolon kalmadı. Böyle parçalar işte diyelim bir kot, bir mont falan gibi çıkarın, listeleyin ve o liste doğrultusunda yavaş bir şekilde alışveriş yapın. Ve lütfen bundan sonraki bütün alışverişlerinizde bir, kıyafetlerinizi deneyin. Denemeden hiçbir şey almayın. İki, kıyafetin etiketini okumayı bir alışkanlık haline getirin. Ne kadarı pamuk ya da ne bileyim yün, ne kadarı polyester, ne kadarı akrilik. Ben bu videonun altına açıklamalara bunun linkini de bırakayım. Kumaş çeşitleriyle ilgili bir yazı var blogumda. Birazcık etiket okumaya başlayınca zaten beğendiğiniz birçok parçayı daha böyle askıda geri bırakacaksınız. Çünkü dışarıda penye görünümlü ya da ne bileyim yün görünümlü ne kadar çok polyester, akrilik vesaire eşya olduğunu göreceksiniz. Ve bir kere artık bunun bilincine varınca bunları giymekten hoşlanmamaya başlayacaksınız. Çünkü onlar sizi terletecek, rahatsız hissettirecek. Daha önce belki de ya niye bu kadar çok terliyorum diye anlamadığınız, anlam veremediğiniz şeylerin kıyafetin kumaşından olduğunu anlayınca daha bilinçli alışveriş yapmaya başlayacaksınız. Sadeleşirken bir handikapta çok para verdiğimiz kıyafetler oluyor. Diyelim çok güzel bir çift ayakkabı almışsınız. Hatta belki online alışverişten aldınız. Geldi, ayağınız biraz sıktı, önemli değil dediniz. Değiştirme süresi geçti ve o sizin dolabınızda kaldı. Ya da ayağınız uyumasıyla ilgili hiçbir sıkıntı olmadı ama hiçbir şeyle giyemiyorsunuz. Rengi çok alakasız bir renk. Hiçbir kıyafetinizle olmadı ve öyle dolapta duruyor. Şimdi ama bir yandan da aklınızın hep bir köşesinde ben buna çok para verdim düşüncesi var. Artık olan olmuş. Lütfen buna takılmayın ve onlarla da vedalaşmayı bilin. Çünkü artık orada gerçekten zarar alınmış bir kere. Sadece bundan sonrasında aldığınız her eşyada dolabınızı bir göz önünde bulundurun. Zaten kıyafetlerinizi azalttığınız zaman dolabınızın da stilini daha iyi aklınızda tutacaksınız. Bileceksiniz benim dolabım daha pastel tonlarda ya da ben çok canlı renkler seviyorum diye. Öteki türlü dolabınız tıka basa dolu olduğunda tabii ki herhangi bir şey elinize aldığınızda belki dolabınızda aynı şey bile alıyor olabilirsiniz. Sizin evinizde 3 tane beyaz tişört vardır. Siz gidip 4.'yü alırsınız modelini beğendiniz diye. Ama aslında zaten sizde ondan fazlasıyla vardır. Ama dolabınız belli bir sayıya indiğinde neye ihtiyacınız olduğunu bildiğinizde daha bilinçli, daha yerinde alışveriş yapmış olacaksınız. Son önerim de bu işi en pratik yoldan çözmek isteyenlere, benim buna vaktim yok, oturup bir günümü buna ayırmak istemiyorum ya da sıkılıyorum diyorsanız eğer, yapmanız gereken kıyafetlerinizin hepsini askıya ters bir şekilde asmak. Ya da zaten kıyafetleriniz asılıysa sadece terse döndürün hepsini. Ve sadece giydiğiniz kıyafetleri tekrar dolaba koyarken düz askıya düz şekilde koyun. Dolayısıyla bir hafta, 10 gün ya da bir ay sonunda dolabınıza baktığınızda kimi kıyafetlerin giyilmiş, düz şekilde olduğunu göreceksiniz. Kimisi de hiç ellenmemiş, ters durumda duruyor olacak. Bu da size hangi kıyafetleri
daha günlük olarak giydiğinizi, ihtiyaç duyduğunuzu, hangilerine hiç bakmadığınızı gösteren çok basit bir eleme sistemi olacak. Bu elemeyi yaptıktan sonra da daha kısa bir vakitle hiç ellemediğiniz kıyafetleri çıkartıp onları tek tek bir alıcı gözüyle bakarak onları da sadeleştirebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.